Jeep'le 85'le bir koydu bana. Arabaya ihtiyacı olan güzel kızlar eklesin arkadaşlar. İlk kurbanım sen oldun. Ya Ama kafan böyle karpuz gibi patlayacak. Kaskın içinde hüngür hüngür ağladı. bacağım önemli değildi, inşallah motora bir şey olmaz. Tabii. Rossi kazanıyor çünkü Honda evin. Herkese merhaba, ben Mevlüt. Sofistike Zevkler Amerika'ya hoş geldiniz. ...8 yaşından beri motora biniyorum. Kimsenin olmadığı bağ bahçe yollarından şehrin çekilmez trafiğine, oradan da bir tarafıma dağ, bir tarafıma deniz aldığım efsane yollara kadar birçok yerde motor kullandım. Yaz kış, yağmur çamur demeden motor üstünde 365 günümü geçirdiğim yıllarım oldu. Ancak motorla aramda kurduğum bağ beni sırtında taşıdığı için birazcık vefa, biraz da ulaşım aracı olmanın ötesine hiç geçemedi. Ve hayatım boyunca da etrafımdaki motorcu arkadaşlarımı hep merakla izledim. Ve bir tanesini de kenara çekip ne anlıyorsun bu işten hiç demediğimi fark ettim. İşte bugün onu yapacağım. Yakın arkadaşlarımdan bir tanesine diyeceğim ki ne motormuş be kardeşim ya. Bir anlat da senden dinleyelim. Geldik. Şimdi sizlerle sevgili dostum Mehmet'i tanıştıracağım. Motor deyince gözleri parlayan, bunun uğruna yapmadığı seyahat, gitmediği yol, harcamadığı para kalmayan bu çılgın adamın hikayesini kendisinden dinleyeceğiz. Merhaba abi. Selam. Selam, nasılsın? İyiyim. Sen Ben, nasılsın? ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Nasıl geçelim abi? Lütfen nasıl istersen. Mutfak muhabbetlerini severim. Burada başlayalım istersen. Tamam. Önceki evinde hatırladığım kadarıyla böyle salona girdiğimizde sol tarafta motor köşen bizi karşılıyordu. Adeta bir müze gibi ama burada göremedim tabii ki. Evet, burada farklı bir design konsept yaptık. O yüzden Aha. motor memorilerimi ofise geçirdik. Okey, tamam. Hemen senin motor dünyana geçmeden önce nasıl tanıştığımızdan bahsedeceğim müsaadenle. Tamam. Hazırsan tabii ki. Ortak arkadaşlarımız vardı. Biz Mehmet'le o şekilde tanıştık. Ve ben Amerika'ya ilk geldiğimde ilk arabamı Mehmet'ten aldım. Kendisi Toyota bayisinde satış müdürü. Yani sağ olsun hani yardımcı olur diye gittik ama pek öyle bir hikayemiz olmadı açıkçası. Tabii ben bunu sonradan anladım. Daha sonra ben arkadaşlarımı göndermeye başladım kendisine. Arabaya ihtiyacı olan vesaire. Bunlar da öyle bir denk geldi ki hepsi kız arkadaşlarımdı yani hani bir vesileyle. Hepsi de şunu söylüyorlar, işte Mevlüt çok teşekkür ediyoruz, Mehmet bize çok yardımcı oldu. Ben de diyorum ki rica ederiz, ne demek yani, her zaman. Sorma ayıptır diyorum, kaça aldınız arabayı? Yani atıyorum ben 30 verdiysem bu kızlar 27-28 gibi dramatik indirimler almışlar Mehmet'ten. Aynı araba bu arada. Ben de diyorum ki yani en son dayanamadım, 1, 2, 3 oldu. Diyorum abi yani hani ben niye bu paraları verdim diyorum, yani hani kızlar bak bu fiyata almışlar. Ya bana diyor ki işte tutturmamız gereken hedefler vardı, öyle denk Yok ya, geldi öyle bir şey falan. demedim ya. Yo, ciddiyim, gerçekten bu şekilde oldu. Yani ben anlamadım, meğer hedef ben miymişim yoksa... Yani hedef ben miyim Tayfun? Ben bir deneme taklası mıyım? Hayır, beni bir oyuna getirdiysen bileyim ya. Kızlar mı hedefti, çözemedik. Sen ne yazık ki pandeminin en kötü zamanında geldin. Ve elimizde sadece bir tane araba vardı o gün. Ha, Ve ondan. onu aldın. İlk kurbanım sen oldun. Ya Ama Ya- senden sonra gelen hani kızlara biraz daha iyi davranmış olabilirim. O Ama da senin canım- kız arkadaşın olduğu için. tamam ya, şimdi biz Duygulandınız. Duygulandınız. Evet. Maalesef. bir saniye, bir tanesi kız arkadaşımdı, tamam. Yani o
her şeyi hak ediyor. Ama diğerleri yani onların Abi bir bari dakika ya. komisyonumu alsaydım yani. Motor konuşacaktık. Ne oldu şimdi bir anda? Evet yani Eski defterleri açtın valla. ya biraz öyle oldu. Bu arada arabaya ihtiyacı olan güzel kızlar eklesin arkadaşlar. Mehmet Ayhan Instagram'ı burada. Kendisine ulaşabilirsiniz. Her türlü kol kanat gerer. Bilginiz olsun. Artık erkekleri de indirim yapıyorum. Aa, öyle mi? Ama hatırlıyorum daha sonra bir erkek arkadaşımı gönderdim. Dükkana dahi sokmadı. Çok özür dilerim. Yani arkadaş çok ısrar etti abi. Ben de şey yapamadım. Stren. Efendim abi? Yani böyle de koca yürekli, pozitif, ayrımcı bir abimiz sağ olsun. Bizim tanışma hikayemiz böyle. Evet. Evet. Ama yani gerçekten pandeminin en kötü zamanında alırken de söyledim yani. Bak alman gerekiyorsa al Tamam. diye. Peki Oradan bundan beni sonraki affedersin artık. bundan sonraki komisyonlarımı alabilirsem eğer gönderdiğim. Tamam ben sana çekleri... Daha dün bir araba sattık yanlış hatırlamıyorsam. Doğru evet. Değil Yiğit Doğru mu dostumuza. Serkan? Doğru. Aynen. Ondan yalnız para kaybettik biz. O yüzden bu sefer sen bize ödeyeceksin. Ya o zaman yani Onu söyleyecektim sana. Bir 500 atarsın bize diye. İvan falan. tamam biz bu bölümü o zaman iptal ediyoruz. Neyse borçlu çıktık canı sağ olsun. O zaman arkadaşlar karşınızda Mehmet Ayhan ve onun çılgın motor dünyasına hoş geldiniz. Wow. İşte burası. Burası İtalyan köşemiz. Burası Türkiye köşemiz. Harika, harika. Şimdi buradaki parçaların anlamlarına ve anılarına geçmeden önce ben müsaadenle merak ettiğim şeylerle başlamak istiyorum. Öncelikle nasıl başladı bu hikaye? Bu zehri nasıl aldın? İlk defa 5 yaşındaydım. Babam bir arkadaşının BMW Touring motoru vardı. Aha. Dedi ki ben bir şununla etrafta döneyim dedi. Dedi ki gel atla arkama dedi. Ve yani daha 5 yaşındayım. Hiç Wow. motosiklete yaklaşmamışım daha önce. Ve ilk defa üzerine oturdum. Babamın arkasındayım. Hani güvendiğim biri sonuçta Aha. babam. Ve böyle bir döndük. Yani sanki bulutların üzerinde gidiyorsun. İnanılmaz bir duyguydu. Çok erken başlamışsın. Evet ve babam hep motosiklet hastasıydı. Evde hep Hı hı. motosiklet mecmuaları olurdu, kataloglar olurdu. Hani onlara bakardık. Bir yerde hani çocukluk hali arabayla giderken baba bak şu motora bak, baba bu motora bak. Wow. Hani aramızdaki en büyük babamla Bağ bir anlamda motordu ha. evet. Peki bu motora başladığın zaman hiç korkmadı mı kendisi ya da vazgeçirmeye çalışmadı mı seni? Ya orası çok zaten fena. Şimdi babam benim bir tane Yamaha Virago 535 aldı. Ben de o zaman 14-15 yaşlarındayım. En iyi arkadaşımda Virago 250 var, biniyor. Diğer arkadaşlarımda işte Honda Kinetic var, Peugeot Scooter var, Vespa var. Hani ben de artık bir motora bineyim istiyorum. Yani boyum falan hani gücüm Yetiyor, de var, yetiyor. yetiyor. Ama babam dedi ki tamam bir gün kullanacaksın söz, ehliyetini alman lazım. Ehliyetsiz kullandırmam sana dedi. Wow. Motosikleti ehliyetimi aldım, eve geldim. Baba dedim aldım ehliyet hadi. Tamam dedi dur ben motoru garajdan çıkartayım. İşte bizim otoparka geldik. Park ettim motoru. Dedi ki bir üzerine otursana dedi. Annemden fotoğraf makinesini istedi. Böyle çok güzel bir fotoğrafını O çekti. fotoğraf duruyor mu? Duruyor. Tamam, Duruyor. ona bir bakalım. Tamam. Ondan sonra dedim tamam hadi çıkıyor muyuz? Artık kullanalım ya. Dedi ki ya dedi bu hafta yapmayalım dedi. Hadi gelecek hafta dedi. Bu hafta olmasın. Babam da öyle bir adam ki yani inat edersen falan böyle iyice ters teper hiç vermem der. Ben de hani çok Üstelemedin haliyle. istemedim. Ertesi günü bir adam geldi ve motoru teslim aldı. Meğerse babam o gün motoru satmış. Ne diyorsun ya? Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Yani bir şey söyleyeceğim. Ben motora başlama hikayeni sormuştum ama sen başlayamama hikayenle başladın. Biraz Ya evet, bu hayatımda büyük travmadır yani. travmatik olmuş yani, Yani gerçekten. düşünebiliyor musun? Hani 2 sene, 3 sene üzerine oturuyorsun. Her hani gün parlatıyorsun hissediyorsun, şey yapıyorsun. falan. Bir gün benim motorum olacak. Hani bu bakıyorsun öyle gözünün içi gibi bakıyorsun. Yani o gün hayatımın en büyük Hayal kırıklığı. hayal kırıklığı olmuştu. Hatta biraz buna bu kadar bağlantılı olmam, bu kadar artık bende bir bağımlılık yaratmasının belki oradan Hikayesi oradan geliyor. oradan başlıyor olabilir. Peki motorla artık kullanma, asıl tanışma hikayen
Türkiye mi burası mı? Güzel hikaye Amerika'ya geldiğimde başladı. Buraya geldim 2000 yılında. Direkt araba almak zorunda kaldım. Çünkü Mecburen. bana dediler ki motor alamazsın, işte Hı hı. şunu alamazsın. Babam bir alamazsın. de tembih etti herhalde. Tabii. Değil mi? Yani Hani, Mehmet'e motoru yok. ki falan. ben kendim biriktirmiştim ama Hı. ona rağmen işte motosiklet kullanmanı istemiyoruz. Hı. Olmaz. Arabayı aldım. Onlar gitti. 5 ay sonra arabayı sattım ben. Başladım. O zaman böyle gazete ilanları vardı. Hani Aha. internette falan yoktu motosiklet ilanları. Aha. İşte arıyorum. Ben de diyorum şu kadar para var, satar mısınız, ama hani Pazarlık falan. pazarlık böyle 3000-4000 daha fazla olan motorlara Aha. hani soruyorum. Hani çok fazla da şey yok ama Kawasaki Ninja istiyorum. İnanılmaz bir motosikletti ve ilk gece ben garajda üzerinde uyudum. Rüyalarımdaki motosiklet. Daha iyi, İnanılmaz. yani yeşil, böyle tam harikaydı. İstediğine kavuştun yani. İstediğime kavuştum. Yıllar Evet. sonra. Vay. Bu arada senin çok motorun oldu diye biliyorum. Yani rakamsal olarak böyle hatırlıyor musun? Rakamı ben de kaybettim Hı. ama sanırım 60 ile 70 arasında 60 ile 70 arasında bir motorun oldu. motorum oldu, evet. Mehmet'in 6 yaşında çok tatlı bir kızı var, Defne. Defne, atıyorum yarın bir gün gelse sana dese ki baba ben motora binmek istiyorum. Yani sen ne tepki vereceksin? Ben açıkçası aklıma direkt bu soru geldi yani. Ya böyle zor sorular sormayacaktım ben bugün ama. Yani Defne ile aslında beraber motora biniyoruz. Hı hı. Arada bir hani onu oturtuyorum falan böyle. Hatta yani Hafif bunu gaz. söylemeyeyim kamera karşısında ama birkaç kere gazı da Ne verdim ona. diyorsun? Yani o da çünkü bayağı böyle şeylere alışık, böyle Hı hı. hızlı kapan bir kız. Ama sokakta motora binmesine büyük ihtimalle Gönül razı olmaz yani. istemezdim. Yani Hı hı. hani tabii ki çok isterse ben yaptım. Hı hı. Kendi yaptığım bir şey için ona nasıl hayır diyebilirim ki? Evet, o biraz. Ama yani pistte binmek istiyorsa tamam. Pist çünkü çok daha Hı hı. güvenli bir yer. Peki yani oğlun olsa yani böyle motorcu olması için yetiştirir misin? Oğlum olsa var ya. Valla şöyle söyleyeyim. Benim bir kuralım vardı. Çıktığım her kıza diyordum ki bak bir gün çocuğumuz olursa ve erkek olursa adı Valentino olacak. Yok artık ya. Evet, hani fark etmez hangi ülkede olduğu, burada orada Valentino. Yani benim bu motor aldığım zamanlarda zaten Evet. 98-99 Rossi efsanesi vardı. Rossi'nin Fırtına. başlangıcı. Daha böyle Daha efsane genç. olmamıştı ama ben o zamandan takip ediyordum Hı Rossi'yi. hı. O bizim için motosikletin Allah'ı. Yani hani tanrısı, motosiklet tanrısı. Evet, bir oğlum olsaydı hani onu motor için çalıştırdım. Mesela biliyorsun Kenan Sofuoğlu Zeyn Evet, oğlu. kesinlikle. Hani çok severek izliyorum. Aynen öyle. Biraz böyle Güzel kendi böyle. içimdekileri onu seyrederek böyle gideriyorum. Vay be, enteresan. Ve şuna geleceğim. Yani benim bu seriyi çekmemdeki bana motivasyon olan bazı itici sorular var. Bunu da sana soracağım. Motor Abi kullanmanın... yeterince itici soru sormadım. Evet, o var. Ya motor kullanmanın sana ne faydası var abi? Yani sana para mı kazandırıyor? Neden motora biniyorsun? Aslında para kaybettirdi. Değil mi? Genelde Yani o ben de kadar aynı şekilde. yani. motor sahibi olmak falan. Bir plaza dikerdik belki falan. Değil belki. mi? Kesinlikle. Motosikletin verdiği duygu bir meditasyon. Yani orada motosikletle bir oluyorsun. Her şey böyle flulaşıyor. Yoldasın ve sadece bir sonraki viraj, bir sonraki çizgi, bir sonraki fren noktan, çıkacağın nokta, motosikleti hissediyorsun, lastiklerini hissediyorsun. Orada kafandaki başka her şeyi siliyorsun ve böyle bir zona giriyorsun. Değişik bir yerdesin. Böyle zaman hatta yavaşlıyor. Yani aslında çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Belki 240, 250, 300 kilometre süratlere çıkıyorsun. Ama aslında sen o süratte değilsin. Biz gözlerimizle duracağımız yeri, döneceğimiz yere bakıyoruz. Yani oraya bakarken benim çok vaktim oluyor aslında. Zaman yavaşlıyor. Zaman yavaşlıyor ve sanki Sen böyle tadını bir çıkartıyorsun onu. Matrix gibi bir şey. Ve yani oradaki duygu inanılmaz bir şey. Hani bunu şimdi anlatırken biraz tüylerim diken diken oldu ama Beni en büyük çeken motorun yaptığı dalga köpürtmesi. Neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsınız. yani orada yaşadığın belki biraz ölümü atlatıyorsun. Ölümle dalga geçiyorsun. Yani o süratlere çıkıp da hiçbir şey olmaması inanılmaz bir şey. Yani. Fiziğe belki bir anlamda karşı koyuyorsun. Fiziğe karşı koyuyorsun. Yani motosikletteyken indiğindeki duygu çok farklı. Binerken bazen mesela hafif heyecanlı oluyorum. Hani o gün mesela iyi bir tur zamanı yapmak istiyorsam ya da diyelim ki biriyle böyle biraz hani yarışıyorsak ediyorsak tabii. Hı hı.
Hani çok heyecanlı oluyorsun ama bindikten böyle bir 30 saniye diyeyim, 1 dakika sonra vücudun bir yumuşamaya geçiyor. Çünkü eğer yumuşak olmazsan motora sert davranırsan motor seninle bir olmaz. Yani o bazen arkadaşları görüyorsundur böyle trafikte dururken Ama motoru kas böyle katı değil tutuyorlar, mi? böyle Evet. elleri böyle çok sert, dirseklerini böyle şey yapmışlar. O arkadaşlar motoru hissedemez. Motorla çok daha böyle Emanet gibi duruyor onlar. ellerin mesela sadece orada duruyor. Sen gidona aslında sıkmıyorsun veya çok sert tutmana gerek yok. Hatta sana şöyle söyleyeyim, bir örnek vereyim. Bazen seyrediyorsun da motosiklet yarışında motosiklet böyle bir sallanıyor, Evet. üzerindekini böyle boğadan fırlatır gibi Atıyor. fırlatıyor. Motosiklet çok güzel gitmeye devam ediyor. Evet, aynen. Motosiklet, Bayağı bir gidiyor vurana kadar. evet, motosiklet aslında harika mühendislik harikası bir alet ve kendi kendine hiç hata yapmaz. Biz üzerindeki sürücü olarak Çok enteresan. frene sert basıyoruz, gidonu Evet. gereksiz itiyoruz. Viraja sert giriyorsun. Motoru kendisine bırakırsan motor seninle hani bir olduğu zaman harika bir ahenktesin Wow. ve dans ediyorsun. Öyle düşün. Yani inanılmaz. Hemen şuna geleceğim. Biz neredeyse 2024 yazında seninle görüşemedik. Sen aynı zamanda bir motor sporcusu değil, izleyicisin. Neredeyse bütün yazını Avrupa'da yarışlarda geçirdin. Superbike'da. Paddock'ta gördük seni, podyum gördün. Yani o hissiyatı, bir atmosferi aktarırsan eğer, onu çok merak ediyorum açıkçası. Şimdi benim motosiklet yarışlarına merakım Kevin Schwantz'la başladı. Kevin Schwantz Suzuki, işte Lucky Strike zamanının Grand Prix yarışçısı. Hani MotoGP'den önce Grand Prix olarak geçiyordu. Sonradan ismini MotoGP koydular. Ondan sonra Valentino Rossi. Valentino Rossi'yi 98 yılında seyretmeye başladım. Valentino Rossi şampiyonluğunu kazandıkça, çok değişik kutlamalar yaptıkça, hani popülerliği arttıkça başka insanlar da böyle bir Rossi mania başladı. Evet. Hatta şunu söyleyeyim, 2000 yılında buraya ilk geldiğimde Güneş ve Ay, Rossi'nin Sole Luna dövmelerini yaptırdım. Aa, Ondan sonra zaten bak burada görürsün mesela Rossi'nin Güneş ve Ay'ı. evet. Ve Rossi'nin inanılmaz yarışları var. Son virajda, son turda böyle geçiyor. Hani oradan motosiklet yarışlarını büyük bir hayranlıkla izlemeye başladım. 2005 yılında ilk defa MotoGP uzun seneler sonra buraya geldi. Amerika'ya. Laguna Seca pisti var burada. Dünyaca ünlü Laguna Seca pisti. Monterey kuzeyde, San Francisco'ya giderken. Orada ilk defa canlı izleme fırsatı buldum. Harikaydı. Ondan sonra 2019 yılında Laguna Seca'da World Superbike yarışı oldu. Ve geldiğinde biz gittik oraya ve çok az izleyici vardı. Amerika'da pek Avrupa'daki kadar ilgi göstermiyorlar. Evet, doğru. Öyle olunca biz de paddock'a girdik. Herkes böyle rahat rahat dolaşıyor. Çünkü sadece topu belki 2000 kişi falan vardı. Çok az gerçekten. Yani Avrupa'da bir yarışa gittiğiniz zaman İtalya'da 150 bin kişi izliyor. Evet. Yani hani yürüyemezsiniz bile. Kesinlikle. Paddock'ta yürürken bir anda karşıdan Toprak Razgatlıoğlu gelmeye başladı. Ya konuşsak mı falan, hani rahatsız etmeyelim falan derken hadi bir merhaba diyelim hani şeyler. Evet. Toprak'la konuşmaya başladık ve yani Toprak televizyonda nasıl görünüyorsa gerçekten Çok doğal bir çok doğal, çocuk. çok alçak gönüllü, Evet. çok harika bir insan. Yani gerçekten kişilik olarak bir Türk sporcusunda zeki, çevik, ahlaklı dedikleri, yani Atatürk'ün Gerçekten. ünlü söylemine tam uyan bir sporcu. Çok iyi. kişilikli biri ve tanıştığımızda çok yakın davrandı. İşte yarış için başarılar diledik ve orada 2 defa podyuma çıktı. Ve bunu iyi gördüm. gerçekten. Çok sevindik tabii. Yani bir Türk sporcusunun podyuma çıkması ve o zaman daha fabrika takımında değildi Toprak. Takımlarda bir fabrika takımı var, bir de yan takımlar, satellite takımı dediğimiz. Daha Kawasaki'nin satellite takımındaydı ama ona rağmen fabrika takımındaki sürücüleri geçmeye başlamıştı. Öne doğru gelmeye başlamıştı. Orada Toprağı canlı seyredince anladım ki onda gerçekten farklı bir beceri var. Yetenek var. Herkesin Yetenek, söylediği, gerçekten onu gördüm. İnanılmaz. İnanılmaz. Ve dedi ki yarıştan sonra lütfen gelin garaja, işte size motorları Oraya göstereyim. davet etti. Oraya davet Wow. etti. Orada yani belki 1,5-2 saat kaldık. Biraz hani benim eski araba merakımdan, araba sohbetinden O açıldı. da Toprak seviyor. inanılmaz meraklı. O da Ona seviyor. sorsan o arabaları, motoru tercih eder. Hadi ya. Evet, o kadar çok araba seviyor. Ve ondan sonra kontakta kaldık ve 2021'de ben Jerez'deki yarışa gittim. O zaman bir de daha pandemi, seyirci almıyorlar, çok Evet. ufak bir şey. Limitli belki. Evet, limitli İspanya'da. Toprak
işte yardımcı oldu bana. Beni içeri aldı. Hani çok az seyirci olduğu için de orası da çok rahattı. Motorların yanına gidebildik. Orada her şey, işte takımın nasıl çalıştığını görebiliyorsun. O kadar içinde olunca heyecanı bir 10 kat daha çok artıyormuş. Yani ben daha önce de heyecanlandığımı zannediyordum seyrederken. Yani öyle olunca inanılmaz bir duygu. Müthiş ya gerçekten. Yani gerçekten çok şanslısın. Hazır Rossi'den ve topraktan konuşmuşken istersen buradaki parçaların anılarıyla başlayalım. 2015'te Yamaha 10 tane Rossi fanını Rossi ile tanıştırma Böyle bir etkinlik etkinlik düzenledi ve Wow. onlardan biri de bendim. Amerika'da. Çok iyi. O seçimde kazandım. Hiç iltimas falan geçilmedi. Facebook'ta işte bir Yamaha ile ilgili bir post yaptım. İşte Hı. nasıl işte bir gün oğluma Valentina ismi koyarım falan. Motivasyon mektubu tarzında bir şey herhalde. Evet ve onlar da beni fan olarak, Çok şanslı. bir destekleyici olarak götürdüler. Gittiğimizde tabii hani bilmiyordum ne kadar, nasıl şey yapacak, hani bir gelip merhaba mı diyecek, bir fotoğraf mı O çekecek kadar, ama evet. çok güzel bir setup yapmışlardı. Hı hı. Bize böyle kocaman bir yemek salonu açtılar. Rossi geldi bizimle sohbet etmeye başladı. İşte bize Çok son iyi. yarışını anlattı ki son yarışı böyle arkadan gelip kazanmış Arjantin Yani yarışında. Canlı canlı dinliyorsun. Böyle bir de ondan Müthiş. dinliyorsun hani nasıl Deneyim böyle şöyle gerçekten. hissediyordum, böyle hissediyordum hani anlatıyor. Hı hı. O da çok heyecanlanıyor bu arada. Çok O adamın iyi. heyecanı zaten hani bu kadar geç yaşına kadar yapmasından belli. Değil mi? Birçok pilot bu işi 32-33 yaşında bırakıyor. O devam ettirdi. Sohbette ben hatta sonradan yan yana geldik dedim. Bir gün oğlum olursa dedim adını Valentina koyacağım. Şu meşhur hikaye. Aynen. Evet. Senin Valentina oğlunu oluyor mu falan dedi. Yok daha değil dedim. Çalışıyorum üzerine. Sonra sağ olsun çok tatlı bir hani şeyde bulundu ve hani getirdiğim her şeyi imzaladı. Ben hani bazı şeyleri belki kabul etmezler diye böyle Hı hı. hani şunu imzalayamaz, bunu imzalamaz hani bilmiyordum kuralları. Ben Hı hı. birçok şeyi toparladım, götürdüm oraya. Yok, belli zaten. Burada ne var mesela? Şimdi burada bu biblo dünyada toplam 750 tane Hı yapıldı. hı. Ve Rossi'nin 2010'da Yamaha'yı bırakırken en son yarışta kenara çekiyor ve motorunu öpüyor ve birazcık ağlıyor. Duygusal bir bırakış. Şimdi Valentino Rossi niye Valentino Rossi? Çünkü Valentino Rossi kariyerine GP'de Honda ile başlıyor. Ve Honda genelde en iyi, en hızlı motorları yapan motordu o Şu zaman. motor herhalde zannedersem. Evet, aynen. İlki şu sarı olan Hı. arkadaki 500'lük çift zamanlı Honda. Sonradan 4 zamanlılara geçtiler. 500'lükten 1000'lik motorlara geçtiler. O arkadaki RC211 motoru onun şampiyonluğu kazandığı motor. Bunda da kazandı, bunda da kazandı. Şimdi o kadar da farklı kazandı ki yani Rossi manya. Herkes Evet. Rossi inanılmaz, Rossi şöyle. Honda da çıktı dedi ki Rossi kazanıyor çünkü Honda'ya biniyor. Aa, Ve Rossi buna tabii ki kıl sinirleniyor. oldu. Aynen. Evet, buna gerçekten hoşlanmadı bu söyleyişten. Ve bir meydan okuma adına ertesi sene Vay. senelerce hiçbir şey kazanamamış Yamaha'ya gitti. Ve Yamaha'da ilk senesi, ilk yarışı 2004 Welcome Güney Afrika ilk yarışında kazandı güçlü Honda'lara Aa, karşı. yani müthiş bir hikaye. Aynı hikayeyi toprakta da görüyoruz. Toprağında. BMW. Doğru mu? Yani hani motor sporlarında o Superbike kategorisinde hiçbir adı geçmeyen bir marka toprakla birlikte yarış kazanmaya başlıyor. Bu arada Toprağın da bir Yamaha hikayesi var. Evet. Onu da anlatacağım sana. Hı hı. Yani o yüzden hani Rossi'nin böyle bir meydan okuması ve Yamaha'yla direkt kazanması orada direkt Honda'ya çok büyük bir cevap oldu. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü marka değeri açısından bu başarı bizden kaynaklı diyorlar ve gerçekten Rossi yanıltıyor onları. Yani tabii ki makine çok önemli. Hı hı. Ama her zaman için insan ve makinenin Birleşimi, bir değil birleşme. mi? Bu 750 tane yapıldı. Rossi motorunu çime park etmiş ve son kez Yamaha'sına sarılıyor. Yamaha'dan ayrılırken oradan Evet. Ducati'ye geçti. Hı hı. Ve Rossi sağ olsun beni kırmadı. Çimi imzaladı onun üzerinde. Sonra aşağı geçtiğimiz zaman burada Valentino Rossi'nin gerçek kaskının, Kendi kaskı mı senin kaskın? benim kaskım birebiri aynısı. Onunkisinin üstünü benim için imzaladı. Wow. Hala tozlu topraklı yani şöyle görüyorum. Evet çünkü ben bununla düştüm. Karbon çok hafif bir kask ve şurada görebilirsin Evet. başıma neler geldiğini. Bayağı. Başıma gelenleri sorma. Onlara geleceğiz. Onlara Tamam. geleceğiz. Onun dışında burada Rossi'nin tişörtü var. Bunu da benim için imzaladı. Ardından aşağıda Rossi'nin 2 tane şapkamız var.
Bunu o gün imzalamıştı bizim için. Bunu da Rossi'nin fan club'una özel, official fan club'ın üyelerine imzaladı ve imzaladıktan sonra da fotoğrafıyla gönderdi bize. İnanabiliyor musun? Müthiş. Yeterince Rossi konuştuk mu? Evet. Biraz Artık biraz toprağa geçelim mi? Toprağımıza geçelim Aynen, hadi. ülkemize doğru yol alalım biraz. 2021'de ilk yarışa gittiğimde Jerez'de, İspanya'da. İspanya'da Toprak kazandı yarışı. Ve kazandıktan sonra bana hediye olarak yarışta kullandığı botlarını hediye etti. Ya birebir giydiği botlar. Bu Bununla yarışta yarıştı. giydiği kendi botu. Bu hatta numara olarak bana ufak. Ve sağ olsun o da beni kırmadı. Jerez 2021 imzaladı ikisini de. İnanılmaz. Yani hani yarışı kazandığı ve böyle bir anı yaşadığı botlarını Mehmet'e vermiş. Müthiş gerçekten. Bak burada da toprağı seyredenler bilir. Botun ucunu böyle ayağını Koymaktan kenara gelmiş. açar, sonra da yere koyar fren yaparken motoru biraz daha durdurabilmek ve hissedebilmek için. Ayağı ne kadar aşağıda olursa motorun arkasının kalkmasını o kadar önleyebiliyor. O yüzden bunu sanki bir çıpa atmış gibi kullanıyor. Evet. Ve yarıştan sonra da genelde Veriyormuş o. böyle çıkıyor. Hatta parmağını da yaktı. Neredeyse evet. Yo oldu, parmağını yaktı oldu daha önce. İnanılmaz. Burada bir delik var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Gerçekten. Yani artık çorabı bile herhalde yanmıştır yani. Keşke biraz daha paramız olsa delikli ayakkabı giymesek falan. Orada posterini görüyorum. Evet, onun dışında ilk tanıştığımızda Kawasaki Puchetti, Turkish Puchetti takımında posterini bize imzalamıştı. O günden tabii çok güzel anılarımız var. Sağ olsun motoruna oturduk, her tarafını karıştırdık, inceledik. İlk defa bir Superbike'a bu kadar yaklaşmıştım hayatımda. Ya inanılmaz hatıralarım var gerçekten. Hepsi çok kıymetli. Sonra tabii bu bende bir bağımlılık yarattı. Hani orada o atmosferi yaşayınca heyecanı çok başka oluyor. Tahmin edemiyorum maalesef gerçekten. 2024'ü soruyordun galiba. Evet, aynen. Seni göremediğimiz yaz. Ben 2022 ve 2023'te de bir iki ayağa gidip seyrettim. Ama 2024'te işten çıktım ve dedim ki bu yazı kendime adıyorum. Motosiklete atıyorum. İlk İtalya yarışında, Misano'daki yarışa gittik. Oradan İngiltere'ye uçtuk. Donington Park'taki yarış. Toprakla birliktesin, seyahat ediyorsun. Aynı uçakta seyahat etmedik. Farklı zamanlarda ama orada genelde beraber vakit geçirdik. Oradan sonra Çekoslovakya ayağı vardı. Çek Cumhuriyeti, Çekya. 3 ismiyle. Bayağı değişti son zamanlarda. Evet, Çekya yarışından sonra da en son Portimao'ya gittik. Portimao'nun bizim için çok büyük bir önemi vardı. Bunu anlatmak istedim sana. Çünkü Toprak da aynı şekilde bir meydan okuma yaptı. Şimdi Toprak Yamaha'ya, Kawasaki'den ilk önce Yamaha fabrika motoruna geçti ve Yamaha fabrika motoru en son Ben Spies, Amerikalı Ben Spies ile 2009 yılında kazanmıştı. 2009-2010 yılı arasında. O zamandan beri kazanamıyordu. Toprak Yamaha ile ilk şampiyonluğu yaşadı 2021'de. O sene harika bir sene geçirdi. Evet. Ve bunun üzerine şampiyonada FIM yani federasyon Ducati'ye biraz yardımlar yapmaya başladı. Kurallarda genelde onların lehine, devirlerini daha açık bıraktılar. Zaten Ducati'nin motosikleti biraz MotoGP'den devşirme. Anladım. O yüzden motosiklet diğer motorlara göre çok daha performansı yüksek. Biraz daha eşitlenmesi için kısılması gerekiyordu ve kısmadılar. Kısmayınca Toprak çok zorlanmaya başladı. 2023'te Portekiz'de, Portimao'da Toprak harika yarıştı. Hiç hata yapmadı. Ona rağmen son virajdan çıktı. Hala öndeydi ama Ducati son o hızlanmasıyla Toprak'ı çizgide geçti. Ve Toprak o gün çok ağladı. Gerçekten. Kaskını yani hani o gün gerçekten Toprağı görenler hissetti. Ben de oradaydım. Sen bu ana şahit oldun. Evet. Yani kaskın içinde hüngür hüngür ağladı. Kaybetmeye hiç sevmeyen bir yarışçı. İkinci olmayıdan nefret ediyor. Evet. Ve o gün orada hepimizin içi parçalandı. Gelelim 2024'e. 2024'te Portimao, bu arada bahsettiğim Misano, arkasından Donington Park, arkasından Most. 3 yarış var. Her yarışın, her ayağın 3 yarışı var. 3. Hepsinde birinci oldu. 9 galibiyet. 9 galibiyet. Evet. Ve dünya rekoru 11 galibiyetteydi. Toprak Portimao'da 1, 2 ve 3'ü de kazandı. Ve dünya arka arkaya yarış kazanma rekorunu egale etti. 12 yarışla birlikte. Ve Portimao'daki yarış da yani inanılmazdı. O yarış gerçekten
en iyi yarıştığı yarışlardan biri. Çünkü Portimao pisti aslında Ducati'ye çok uyan bir pist. Ve Toprak tekrar bir meydan okumayla Yamaha'dan BMW'ye geçiyor. Herkes diyor ki deli mi bu çocuk? Kesinlikle. Kariyerini bitirecek. Kimse BMW ile hiçbir şey kazanamamış daha. Ben de çok çekindim açıkçası o dönemde, evet. Ve Portimao'da 2024'te kazandıktan sonra benim için sağ olsun şapkayı imzaladı. Müthiş bir anı gerçekten. Çok büyük bir anısı var evet. bunun. Bu da Jerez yarışından. Kazandıkları zaman tam podyuma çıkarlarken o seremonide Taktığı şapka. taktığı şapka. Vay. Onu da sağ olsun çıkardı, imzaladı ve bana Ne verdi. kadar çok seviliyorsun gerçekten. Ya Toprağın tabii çok fazla fanı var. Yani Aha. sadece Türkler değil, bu arada Avrupalılar da çok seviyor. Bizi harika temsil ediyor. O yüzden her gene de bir şey vermeye çalışıyor. Evet. Ben de çok fazla Çok kıymetli. Yani. hani şey yapmak istemiyorum. Zaten hani çok güzel parçalar var. Ve o an zaten yaşıyorsun en yakından. Son bir şey daha var. Bu benim için Bu ne? çok özel. Bunu daha önce belki hiçbir yerde paylaşmadım. Fotoğrafını da koymamıştım ama Aa, bu da Toprağın Most'tan aldığı kupa. ne diyorsun ya? Çekya'dan getirmek kırılmadan harika bir şeydi. Şampiyonluk kupası arkadaşlar. Yarışta kazandığı kupa. Yarışta kazandı. Evet. Vay canına. Yani teşekkür ediyoruz bu kıymetli hazineyi bizimle paylaştığın için. Adresimi koymayın lütfen. Gerçekten keşke daha fazla konuşabilsek. Hepsinin ayrı ayrı hikayesi, anısı var. Sen anlattın ama bize yaşattın resmen. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ama bir ricam var. Bizi bu kadar yükselttin bu heyecan dolu muhabbetle. Artık biraz motora bineriz herhalde, değil mi? Senin için bir sürprizim var aslında. Aa, ciddi misin? Evet. Hadi bakalım. O zaman hadi geçelim. Geçelim. Hazır mısın kardeşim? Hazırım, çok Hadi teşekkür bakalım. ederim. Bu arada hediyen için çok teşekkür ediyorum. Güle güle kullan. Efsane bir tişört gerçekten. Kask da evet bu sıcakta bilmiyorum bakacağız. Hazırım. Hazır mısın? Hadi Evet, bakalım. Hadi bakalım. Evet. İşte burada. Ya bu ne abi ya gerçekten. Herkes bir yerden başlamak durumunda. Ah, ciddi misin ya? İntikam alıyorsun değil mi? Ya abi ya gerçekten vallahi ya. O kadar gömdün biz başta. Sıra bende. Düştüğümüz şu hale bakar mısınız ya gerçekten. Merak etme, kask seni hızlı gidiyormuş gibi gösterecek. Abi teşekkür ediyorum gerçekten ya. Ya iyice eğlendin mi? Tadını çıkardın mı gerçekten? Tamam. Yani evet hadi gönlün olsun. Neyse tamam. Hadi sana asıl motorları gösterelim. Teşekkür ediyorum. Yani bizi düşürdüğün duruma bakar mısın ya? Evet ne göreceğiz acaba derken vay çok iyi. Bu nedir abi? Bu benim süper motom. KTM 450. Bununla go-kart pistlerinde antrenman yapıyoruz. Bu Honda'nın verdiği test motoru. Bana her ay değişik bir marka bir motor veriyor. Test edip üzerine yazı yazmam için, video çekmemiz için. Bunu çok merak ediyorum. Bu konuya geleceğim. Bu motor kaçlık? Bu 1000'lik. CB Ciddi 1000 misin? R. Vay. Bu da bugün seni motorla tanıştıracağım antrenman motorumuz. Bununla da yatma antrenmanları yapıyoruz biz normalde. Aa, Kaydırma, yatma, alışmak için. Düştüğümüzde fazla canımız acımasın diye. benim için ideal bir başlangıç ama gerçekten. Evet. Ya da başkası düşerse ağlamayalım diye. Eyvallah. Yıllarca skutura bindim çünkü benim için gerçekten iyi bir başlangıç olacak. Bence güzel vakit geçireceksin. Kesinlikle. Bu arada senin kırmızı bir Ducati'nin vardı fotoğraflarda, videolarda gördüm. Evet, daha yeni sattım onu. Aa, İnşallah onu kaçırdık. ya. yenisini 2025 ya da 26'ya geçiş yapacağım yakında. Bekliyoruz. Onu bekliyorum. Bekliyoruz. O zaman ben hazırım. Hadi bakalım. Hadi. Çok sıcak ya. Bu kaskı takmasam olmaz mı? Olmaz. Kasksız motor binilmez. Abi çok sıcak ya. Bir şey söyleyeceğim. Buna başka bir çözümüm var benim. Kask takacağım söz veriyorum. Ama akşam antrenmanım var. Başka bir kask takacağım. Hemen geliyorum bir saniye. Kask dedin kaskım hazır. Oo, hokey kaskıyla. Evet. Bunu hiç görmemiştim daha önce. Hazırım. Hadi bakalım. Bir ilke şahit olacağız. Kesinlikle. Hokey kaskıyla ilk düşen olma da sonra Yok, YouTube'da fenomen olursun gerçekten. Ee, Okey. evet hadi bakalım.
Bu arada şey biliyor musun? Fren nerede? Bilmiyorum. Fren burada. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kapat. Hiçbir şey bildiğim yok. Kaç yıl sürer bilmiyorum. Hazır mısın? Ben doğuştan hazırım. O zaman benim gibi profesyonelden sonra motor seni artık nasıl kabul eder bilmiyorum ama bol şans. Dur bakalım. Yani çok iyiydin gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ne yapalım? Anın eli tutulmaz. Okey. Benim size bir sürprizim daha var. Ciddi misin? Evet. Ne yapıyoruz? Hadi beni takip edin. Tamam, peki. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. 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 Yeah, 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 yeah. This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah, there's no replacement for persistence. It's a patience. Yeah, in this life, I wanna be soaring to feel sun inside when it's pouring, and I'll fight till anxiety. Hazır kenarı çekmişken hemen birkaç soru sormak istiyorum. Öncelikle yeni tulumun gerçekten çok güzel. Gayet iyi gözüküyorsun. Teşekkür Rahat ederim. mısın bilmiyorum ama Çok rahat. hemen bu korumalarla başlamak istiyorum ya. Yani baştan aşağı bir koruma Maşallah. Baştan aşağı güzellik abidesisin. Çok teşekkür ederim başkanım. aparatları var. Neler var mesela? Şimdi ilk önce benim için en önemlisi içeri airbag giyiyorum ben. Bu airbag sensörleri var üzerinde. Hı hı. Düşmeden önce 50 milisaniyede patlıyor. Hı hı. İçeriği dolduruyor. Böylece ana kemikleri, ana organları korumuş oluyor. Belden yukarısı herhalde. Belden yukarısı, evet. Zaten bu tulum birçok yerde ekstra koruması var. Dirseklerde, bacaklarda.
Botlar çok önemli. Çünkü genelde ayak altına girebiliyor motorun. Onlar iyi bir koruma sağlıyor. Eldiven inanılmaz önemli çünkü daha önce en büyük kırıklarımdan biri elimdeydi. Ve eldiven sayesinde daha da büyük bir kırık olmasını engelledi. Evet. Onun da çok aslında acı bir hikayesi var. 2015'te buradan yaklaşık 15 dakika ötede sahilde harika bir günde kırmızı ışık yandı ve durdum motorla. Yeşil yanmasını beklerken arkamdan bir kız herhalde cep telefonunda bir şeyle ilgileniyordu. Jiple 85'le bir koydu bana. Şu yoldan geçtim, bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Ben neredeyse Ay'a giden ilk Türk oluyordum. Yani inanılmaz uçtum, havalandım, motoru altına aldı ve ben taklalar falan zar zor durdum. Durduğumda nefes alamıyordum ilk önce, yani çok kötüydü. Direkt helikopter çağırdılar. İlk defa hayatımda helikoptere binmiş oldum. Ambulans helikopteri. Ambulans kurtarma helikopteri. Ve hastaneye gittiğimde tabii acilde hemen soyuyorlar, her tarafına bakıyorlar. Ve şansıma evet sadece elimde kompleks bir kırık vardı. Buradan ameliyat oldum elimden. Gerçekten çok şanslısın ya. Durduğun yerde 85'te gelip vuran bir araba. Ama o gün de hava çok sıcaktı, aynı bunun gibi. Ve o gün de ben çok iyi bir koruma giymiştim üzerime ve ayrıca bel korumam da vardı. Omuriliğin üzerine geçen bir koruma var. Orada gelen itfaiyeciler dedi ki bak bunlar olmasaydı sen ya ölmüştün ya tekerlekli sandalyede giderdin. İşte yani koruyucu ekipmanların önemi arkadaşlar gerçekten. Sonra bir de biliyorum herkes tabii kask alırken biraz hani ucuza kask almak istiyor. Bana bunu ilk alırken söylemişlerdi. Kafanın değeri ne kadar? Evet. Ona göre bir kask seç dediler. Kesinlikle. Ben Alpine Stars markası bizim sponsorumuz. Kask, tulum, bütün şu an üzerimde giydiğim her şey onlara ait. Çok memnunum bu markadan. Zaten yarışçıların da çoğunu Alpine Stars sponsor ediyor. Bu arada hazır sponsorluklardan konuşmuşken profesyonel kariyerin nasıl devam etti? Dergide yazı yazdığını biliyorum, garajda konuşmuştuk. Bunları bir öğrenmek istiyorum senden. Tabii ki. Bu büyük kazadan sonra ben artık sokakta motosiklete binmekten çekinmeye başladım. Ve daha çok pist günlerine ve pist okullarına gitmeye başladım. Bir okulda 2 sene öğrencilik yaptıktan sonra orada koçluğa terfi ettim. Ve 8 sene koçluk yaptım. İleri sürüş teknikleri, sivillere, polislere, yani senede 20 gün, 24 gün ders veriyorduk pistlerde. Laguna Seca pisti, Willow Springs gibi değişik pistlere gidip orada ders alıyordu öğrenciler bizden. Orada da tabii çalışırken bir network, bir çevre geliştirdim. Ve bu sene beni Ultimate Motorcycling dergisinde Associate Editor, test sürücüsü olarak işe aldılar. Abi. Ve o gün bugündür yazı yazıyorsun yani. Evet, sene başından beri yazı yazıyorum. Hatta ilk gittiğim yer Portekiz'di. Portimao'da. Toprak da oradaydı. Beni seyretmeye geldi bu sefer. Ertesi günü de onların testi vardı. Ben de kaldım onların testini seyrettim. Çok eğlendik. Orada Triumph'la başlamıştı ilk test ettiğim motosiklet. En son KTM'in yeni 390 SMCR'ını test ettim. Her ay bir iki tane teste gidiyorum. Çok iyi. Yeni çıkan ne varsa sana gönderiyorlar herhalde test için. Evet. Çok şanslısın gerçekten. Son olarak şunu soracağım. Yeni sürücü adaylarına ne tavsiye edersin? Çok güzel bir soru. Birincisi kendi tecrübelerine göre bir motosiklet alsınlar. Yani hani daha büyük motorlar biliyorum daha öyle cezbediyor ama büyük motorda henüz o tecrübe yokken o motor sizi sürer. Halbuki sizin motoru sürmeniz gerekiyor. İkincisi yola çıkarken içki, alkol yani dikkatli olmak lazım. Herhangi bir şeyin etkisinde kullanmamak lazım. Hatta o gün çok zor bir gün geçiriyorsanız, uykusuzsanız ben binmemenizi tavsiye ederim. Son olarak da bir okulda öğrencilik, ileri sürüş teknikleri için ders alsınlar. Bunun çok faydasını göreceklerine eminim. Ben de ders aldım. Beni birçok kazadan kurtardı. Bunu gerçekten izleyenlere tavsiye ederim gönülden. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Yolun açık olsun, ayağına, tekerine taş değmesin. Benim için büyük bir zevkti. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ne demiş Ferdi Tayfur? Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Mutsuzluk ona kalsın. Ancak bugün Mehmet ile motor hakkında konuşurken yüzünde gördüğüm şey gerçekten çok tanıdıktı. Mutluluğun ta kendisi. İşte diğer bölümlerde başka mutluluklar ve başka zevkler peşinde koşacağız. Meşru zevkler tabii ki. Kendinize iyi bakın. Nice zevklere.
Abi bir tur versene be. Yok canım. Valla bir tur ver. Olur mu ya? Arkana bineyim. Olmaz olmaz. Üstüne çıkayım abi. Saçmalama ya. O zaman bir tane fotoğraf çektireyim artık ya lütfen ya. Bir Tamam, bir fotoğraf olur. Hadi bakalım. Let's go. I wake up to a little bit of drool.